Herkese merhaba arkadaşlar. Birol Başyiğit ben. Öncelikle videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Yavuz Bey. Yavuz Bey. Bu sefer Barış Çiçek abi. Evet. Ben Barış Çiçek, Yavuz Bey bu oluyor abi. Evet. Çirkin Kral Yavuz'la beraberiz. Bir videoda Yavuz Baba ve oğullarını tanıtmıştık. Bu videoda da Yavuz Baba ve kızlarını tanıtalım istedik. Şimdi Barış abiyle birlikte Yavuz'un farklı dişilerden olan kızlarını hep birlikte sizlere aktaracağız. Evet. Gel kızım bakalım gel. Bu da zayıf biraz reis. Abi bu çok zayıf. Bu şimdi yazın doğum yaptı. Doğumda da gitti. İşte biliyorsun kennel kapa yakalandı. O şey Aha. çiftlik öksürüğüne. Aha, odur budur. Hala çekiyor yani. Hala eğlenmedi. Dikkat edersen öyle burnunda şey var. Aynen ben kırmızın burun diye baktım da Yok, çamurmuş. Çamur abi. Bu kimdir abi şimdi? Adı nedir? Abi bunun adı Reyhan. Bu da geçen yılın yavrusu. Videoya müzik koymama gerek yok editte. Abi Senin hiç telefonun tabii. müziği yetiyor. Ondan sonra bu geçen sene doğdu abi. Geçen seneki yavruydu işte. Bunun annesi de hani kara kız dedim ya panterin anası. Hı hı. Panterin annesinin bacısı da bunun annesi. Anladım. Yani Yani bu da uzun süreden Hı hı. beri soyunun neslini bildiğim bir köpek. bu böyle dili de bağlı bu arkadaşın, dilini açamadım. He, böyle bir kaldı. siyah bir leke var. Hı hı. Bağlı dediğin altı mı bağlı? Altı bağlı abi. Onu şey yapalım abi. Ameliyat ettirelim. Vallahi onu açmak Yapılıyor lazım. onun Bizim operasyonu. köpeklerin çoğunda çıkıyor bu. Suyu içerken de sıkıntı yaratır ona. Sıkıntı yapıyor. Ben bazılarını kesip açıyorum da. Bununki öyle kaldı, o kalışta kaldı yani, açmadım. Tamam bunu abi klinikte bir operasyon yaptıralım. Ne olur abi. Hem birazcık da toparlar, biraz Çok da güzel, çok multivitamin falan da yakışıklıydı. veririz. Çok atletik bir dişi bu da abi Hı, belli. Çok atletik. Abi doğsa muhteşem gözüküyordu. Yani ben bunu hatta yavru tanıtımında kullanmıştım geçen yıl. Hı hı. Çok şahaneydi de. Diyorum ya, bu hastalık hayvanı mahvetti ya, bitirdi. İnşallah toparlayacaktır. Emre abi sen mi yapıyorsun? Arkadan çekimleri mi denetliyorsun? Evet, bakıyorum nasıl konuşuyorsun. Hayatta duracak hali. Oluyor mu bari? Becerebiliyor muyuz? Şeyler güzel. Tamam peki abi. Ya bak bunun hareketlere bak. Şimdi hastalığa yakalanmayı görüyor musun abi? Hani kızım? Hani kızım? Ya bu Venüs'ün kızlarında da şey var ha. Hep böyle değişik Aşırı bir enerjikler bunlar. aynen hareketler Fazla var. enerjikler abi. Bak genetik bilimi yalan söylemiyor abi. Köpeğin mesela ben görmeden annesinin Venüs olduğunu tahmin edebiliyorum biliyor musun? Değil mi? Aynen izleyenler de tahmin ediyordur. Şunun bir kulaklarını kapatsana bir simayı görelim. Kulağı kapatınca böyle abi. Aynen direkt hemen şeye dönüyor. Direkt Venüs'e dönüyor. Biz de Barış Hoca'ya bir şey öğreteceğiz. Bir dakika. Tabii. Hocam. Barış Bey şu kulak kapatma işini bakın Troy tasmadan bir öğrenin. Tabii tutabilirse köpeği. Dur kız. Dursa. Dur. Tamam. Dur. Tamam. Kızım. Enerji patlaması yaşıyor abi. Tamam olduğu kadar olmadığı kadar. Tamam gördük. Görmemiz gerekeni gördük. Salın hayvanı rahat bırakın. Manyak ya. Bak deliye bak. Manyak. Karate yapacak seninle. Bak hareketlere bak. Abi bu Manyak. Venüs'ün ya. Bak kemikle kavga ediyor. Aman Allah. Ya bu Venüs'ün yavrularında da bu var bro. Ya nasıl diyeyim? Ben bir için diyorum ya mesela. Bu köpek yorulmuyor diye abi. Evet. Abi bunlar yorulmuyor ya. Bir değişik bir hayvan yani. Biraz nasıl diyeyim, fazla enerjikler abi. Gizli bir turbo var herhalde abi. Gizli bir turbo var gerçekten. Hayvan ne dağda yoruluyor, ne koşunca yoruluyor. Nasıl diyeyim sana? Her zaman aynı böyle atletik yani. Ha zayıf duruyor bunlar. Bunların yapısı öyle. Baba Yavuz, anne Venüs. Venüs Bu abi. kaç yaşında abi? Vallahi bu da 2 yaşında abisi. Bu da genç dişi. Bundan enik alabildin mi? Vallahi bu sene yazın doğurdu Birol. Hı hı. O da aynı kennel kapa gitti, yapacak bir şey kalmadı. Seni o zaman bu sene doman etti bu Kennel Cup. Kennel kap beni mahvetti abi. Valla bu da çok sevimli abi ya. Tipe bak tipe. Ne akıllı kız ne? Gel atla. Aferin. Aferin fıstığıma. Tamam. Seviyor musun babayı he? He? Deli. Şimdi peki bir şey daha öğrenmek istiyorum senden. Bazen soyu korumak için ve soyu devam ettirebilmek için yakın akraba ya da aile içi eşleşmeler gerekebiliyor. Örnek veriyorum. Şimdi bu köpeği yalığa geldiğinde kimle eşleştirmeyi düşünüyorsun?
Vallahi yalağa geldiğinde ben bu sene pantere çektim. Evet, çektin. Aha. Daha önce anladım. Ondan sonra o da şey oldu yani. Yani babalar bir, anneler farklı. Babalar bir, anneler farklı. Çünkü burada yapacağım başka bir şey yok. Abi. Her zaman düzgün köpek de bulmak zor. Bir de soydan çıkıyorsun bu sefer de. Evet. Hani karakteri kaybediyorsun, ne bileyim ben. Arada çoğu şeyi köpek kaybediyorsun. ekleyerek yakın akraba eşleşmelerine arada kan katarak devam ediyorsun yani, Şimdi değil mi? atıyorum Yavuz'a başka bir dişi çekiyorum. O dişinden bu dişinin yavrusunu çakıyorum geri. Aynen. Yani bir içeri bir dışarı gibi. Şimdi bu mesela bu sene kızana geldi abi. Bu bir de öyle bir huysuz bir it ki. Vermiyor köpeklere. Ondan sonra panteri bıraktım işte buna. Bu pantere daldı. Panter buna daldı. Bunu zorla kurtardık, tekrar eşleşti işte. Doğudan mı? Boş boşuna gitti yani bu senesi. Dur kızım. Al kızım. Al kızım. Şimdi bir sonrakine mi geçelim? Emrah Bey, biraz burada sizden yardım isteyebilirim. Ellerim üşüdü çünkü. Tabii ki. Tabii ki. Mümkünse çift tekerle aynı vibrasyonu sağlayabilirsiniz. Öyle mi peki? Videonun böyle oynamasını istemiyorum. Tamam. Bizde Ardahan'ın eli var, üşümez. Diyorsun. Kız, çirkin. Seni kırma seni. Seni çirkin it seni. Ya ben buna hastayım ya. Ama bu it değişik ya. Bu gerçek bir akım hastası bu ya. He, akıl hastası abi. Ya ben bazen diyorum ya. Hani ötekiler bir tarafa, bu bir tarafa. Sesi almayabilir. Mesela Barış abi sohbet ederken bir tık daha yakın. Sonra tabii ki de köpek Anladım. detaylarını çekeceğiz. Sürekli bize seni çekmek istemiyoruz. Aslında köpekler için Aynen buradayız. öyle, köpeğe çek ya, boş ver, ben ne diyeceğim abi. Yüzünü eskidi çünkü. Eskidi dayı. Sinema oyuncuları gibi nasıl 2 sezon ara vereceksin. Kibra var, o diyor ki ihtiyarladık diyor. Ne kızım? Gel atla. Atla. Bu çirkin de Venüs'ün kızı değil mi? Bu çirkin de Venüs'ün kızı. Bu kaç yaşına geldi abi Mira? Abi Mira herhalde 5 yaptı. Abi Beş çok yaptı. hızlı ama ya. Benim uzun süreden beri gördüğüm en hızlı köpeklerden birisi. Abi çok hızlı ya bu. O kadar da yaramaz bir it ki, ama mesela bu Venüs'e benzemiyor Biror. Mesela diğer kız Venüs'e benziyor. Bu bambaşka. Türünün son örneği bu. Bu bambaşka bir köpek. Bu Yavuz'un ninesi var abi. Bir de Babasının Bu annesi, köpek ona mesela benziyor. böyle boncuk gözlü, böyle yuvarlak He, gibi gözleri. he. Yani dışarıya hafif bombe yapmış gibi bir göz yapısı var. Çok çirkin bir bakışı var ama karakter olarak mesela acayip değişik bir hayvan ya. Çok değişik bir hayvan abi. Mesela bu diyorum ya. Şimdi ben Yavuz'un ninesini de besledim, burada gördüm. Aha. Ufak kılıklıydı böyle. Aynı bunun gibiydi, böyle ağız göz sivri. Ondan sonra gözler de patlak patladı. Ama dehşet bir dişiydi yani, son yaşında geldi bana. Evet, karakter olarak Ondan bambaşkaydı. Zaten hani Yavuz'un tutmama neden olan da o dişiydi aslında. O dişiyi burada gördüm çünkü. Ya ben senden o zaman şöyle bir şey... Hani oğlan dayıya kız bilmem kalaya diyorlar ya. Evet. Aslında Yavuz'un erkek yavruları değil, dişiler daha çok kendi tarafına çekiyor. Mesela bu tamamen Yavuz tarafı abi. Anladım. Komple. Süper. O zaman ben senden şöyle bir şey isteyeceğim. Dişlerin tanıtımını bitirdikten sonra bunu anasından birlikte bir salalım mı? Olur, salalım Video abi. bittikten sonra videonun en sonunda güzel yakışır. Bunların bir hızını gösterelim, yapılarını. Nasıl Ya bir de bak gidiyorlar mesela bu arazide. köpek 2 kere 3 kere doğum yaptı abi. Aman fazla yaklaşma abi. Bu da değil mi? Bu atlıyor. Sonra bak meme diye bir şey var mı abi, görebildin mi? Evet. Evet. Hiç yok. Kalem gibi. Hani Tuzağı da dişine takıldı bak. Saykonun bak. Evet arkadaşlar, Mira'yı da kayda aldık. Devam ediyoruz. devam edeceğiz yani bu buna pek yaklaşamam. Ama zoomlayacağım abi, sen yaklaş. Bu şey. Adamdan mı ürküyor? Adamdan ürküyor abi, onu şeyde hani bizim burada biliyorsun çobanlar döver köpekleri, tüfekle vururlar ya. Bu da 6-7 aylıkken tüfekle vurulmuş köpek abi. Ondan sonra Hatta psikoloji mesela böyle. eline silah al, bunu daha tutamazsın, buradan gider ya. Komple gider. Memleketi terk eder. Şimdi mesela panter denilen renk şu tip renkten meşhur oldu. Doğru muyum? Ha, bu Emre abi renkten. bir görüntüye getirebilirsen onu da. Bu renkle meşhur oldu abi. Evet. Bunun mesela bunun kasa falan Mira'dan güzel. Abi. Evet. Yani nasıl diyeyim, fizik olarak çok güzel. Mesela göğsü, arkası, önü çok şahane. Hatta panterden de güzel. Ama bunun gözünde panterdeki keskinlik yok. Evet. Doğru mudur? Aynen öyle. Yani aslında şöyle bir şey var. Tedirgin, şüpheci ya da işte korkusuz farklı duygular ve hisler vardır ya. Bu hislerde
insanların da hayvanların da beden diline yansır, bakışlarına Aynen yansır. öyle. O bakışlarda o bu bahsettiğim hisleri görebiliyorsun köpeklerde. Doğru bir gözün olursa yavaş yavaş Tabii canım görüyorum. fazla örnek verirsen görmeye başlıyorsun. Bunun annesi kim abi? Abi bunun annesi kara kız dediğin dişi işte. Bu panterin öz bacısı oluyor. Aynı yuva bacısı yani. Dün akşam kurt için Burada saldığımızın. saldığımız erkeğin öz yuva kardeşi bu. Ama mesela panter eşittir bu renk değil. Doğru muyum? Yani Ama bu bak renkten mesela- meşhur olmuşsun ama. Şimdi panter eşittir bu renk. Hani bizim panterler açısından mı diyorsun, sadece bu köpek açısından mı diyorsun? Panter soyu açısından diyorum. Panter soyu açısından abi zaten orada öyle bir algı oluştu ki. Şimdi bizim köpeklerin mesela aynı kardeş görüyorsun ya, biri boz biri kırçıl. Gel böyle abi. Abi koyu renkli olan panter oldu, açık renkli olan hiçbir şey olmadı. Yani o çok saçma bir şey. Açık renkliler senden ürese bile panter görünmüyor mu? Panter gözükmüyor abi. Yani diyorum ki ya abi bu da ya bu hayvan sonuçta onun yavrusu. Aynen. Aynı kardeş düşün. Sen de boya moya yapsaydın ayakkabı boyasından. Hayatta öyle yapamaz. Yani ki... Adana'da bir çocuk vardı ya, beyaz kanişi kahverengiye boyayıp podul diye satmış. Yok onu bilmiyorum. Ciddi söylüyorum. Yani çok değişik bir şey abi. Aynı köpeğin kardeşi yani. Baktığın zaman bu köpeklerin hepsi kırçıl çıkmak zorunda değil. Okey, şimdi güzel bir soru daha sana. Hadi panteri eşleşmede kullanacağım dedim. Bunun erkek kardeşini. Hı hı. Bunu hangi erkekten vuracaksın? Onu atlasa vuracağız mecburen abi. Bu da atlasa. Hı hı. Değil mi? Anneler yine farklı. Anneler farklı. Yani atlas yetişkinliğine gelene kadar Bu daim bu sene kısır zaten. Hmm. Yani ta geçen yıl doğdu bunun. Ondan sonra doğmadı da. yani gelmedi mi kızana? Valla kızana bir geldi bir rol. Onda da şey yoktu işte, nasıl diyeyim. Erkek köpek de yoktu. Çekemedim, öylece kaldı. Bir şey söyleyeceğim. Bak adamın yüzü soğuğa alışkın. Bizimki resmen böyle sıktı kendini. Yani benim şu anda sanki taşlaştı yüzüm abi. Yani arkadaşlar videoda ne derece belli oluyor soğuk bilmiyorum da. Sende zaten zengin gıdısı da var. Zengin gıdısı. Evet. Ne oluyor? Evet evet. Yok kilo aldım Abi bu arada kışı ondan. burada geçmişte ne zengin gıdısı kalır ne bir şey. Çekik göz olur. Şimdi böyle konuştura bakmayın arkadaşlar. İçeride fındık ezmeleri, yani ballar, böyle çiçek aslında yiyor ama demek ki adamın metabolik hızı fazla. Kilo almıyor bir şekilde. Biz de Hızına yemediğimiz yetişemiyoruz. halde duba gibiyiz. Bakalım. Evet. Neyse hadi makaraya bırakalım, bir sonraki dişiye geçelim. Bunda var mı Venüs? Bunda Venüs yok abi. Bak bu da mesela şeye benziyor, şeytana benziyor tip olarak. Ha, şeytana benziyor. Mesela bu da Yavuz'un kızı. Herhalde ne kadarlık oldu bu? 17-18 aylık oldu. Biraz. Hayır, şu. Öyle dik çekiyorsun ya. Şu. Emrah Bey kusura bakmayın. Arada müdahale ediyorum. Önemli. Öğreneceğiz biz de. Bunun anne kim abi? Abi bunun annesi Süslü. Bizim Cüneyt'in köpeklerinden bunun annesi. Aha. Ben de Süslü diye bir dişi vardı. Annesi o, babası Yavuz abi. Bu da yalnız hareketli bir dişi. Hı, hareketli. Bunda var mı adamcılık? Valla bunda adamcılık pek yok. İyi. Ulan bir tane Bunu köpek sevebiliriz olsun ya. ya. Bak. Çirkin. Adamcı olmayan köpek bende adamcı olacak. Sanırım. Deli misin lan sen? Hep Ömer. Aylık ya, oynuyor şımarık abi. Bunun hiç şey yapabildin mi? Arazideki tepkilerini falan gördün mü? Abi bir bu deneyebildin daha mi? buraya geleli yaklaşık 15 gün oldu. Ha, daha yeni geldi. Aha. Bu çünkü yavruken başka bir yere vermiştim bunu. Aha. Oradan geri aldım. Ondan sonra daha bir şey denemedik, yani bir şey de görmedi. Hı hı. Zaten dikkat ediyorsan şimdi burada büyüyenler herhangi bir koku geldiğinde hemen hareketleniyor. Değişiyor evet. Büyümeyenler aptal aptal ortalığa bakıyor abi. Öğrenecekler, gözlemleyerek öğrenecekler. İçinde varsa da o cevher ortaya O çıkacak. çıkar canım. İçinde varsa o kendi kendine çıkar zaten. Şimdi arkadaşlar Yavuz Baba'nın 1, 2, 3, 4, 5 tane kızını ekranlara getirdik. Ben bir de şöyle bir şey yapayım diyorum Barış abi. Efendim? Dur sen işini hallet de. Onu bir sevesin mi geldi? He ya. O böyle gariban durunca benim içim eriyor ya. 5 tane kızını tanıttık. Kapanışı Venüs ve Mira'dan yapacağım. Venüs ve Mira'dan önce de Barış abiye yeni gelen bir tane dişi bir kangal var. Fenotip olarak, yani işte fenotip ve karakter üzerine de ufak bir söyleşi yapacağız. Bir göstermek istediğim bir köpek var. Kangal'da dış görünüş nedir? Kangal'da karakter nedir? 2-3 Aynen. dakika onun sohbetini yapacağız. Üzerine de karakteri anlatan bir bitiriş, görünüşü anlatan bir videoyla birleşecek. İzlemeye devam edin. Aynen öyle, süper oradayım.
Evet arkadaşlar, dişileri içeriye kapattık. Şu anda Venüs, Mira. Bu dişinin adı neydi abi? Biliyor musun ismini? Valla buna bizim çocuklar garip bir isim koydu ama ne tam bilmiyorum abi. Ezgi'den öğrenmek lazım. Sana kimden gelmişti abi? Abi bunu Samsun'da bir Zafer abimiz var. Aha, Bize hediye etti, çok sağ olsun. aynen. Ondan Önce arkadaşlar, şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Dün gece Venüs ve Mira akşam kurtların ziyareti olmuştu. Hatta ben Yavuz Baba ve oğulları videosunda ondan bahsetmiştim. Sabaha kadar ikisi de arazidelerdi. aynen öyle. Şimdi Venüs biraz daha yaşlandığı için sanırım 10 yaşını geçti değil mi? 10 yaşını geçti, artı diyorum ya hani sabaha kadar da koşmuş köpek. Ya yine de ben doğal ve natural bir video yapacağım. Kas ağrıları var şu anda. Hatta biraz o kas ağrılarını belli ederek geldi. Ama videonun sonunda Yavuz ve Mira'yı bırakacağız. Onları bir görelim. Onları bırakmadan önce abi şimdi şu dişiyi bir yanımıza bir çeksene. Çekelim abi. Gel. Gel. Emre abi bak şuraya şöyle geçersen daha Tamam. güzel olacak. Geçiyoruz. Gel. Heh, şunu da şöyle bir çevirelim abi. Şunu götünü şöyle şu tarafa bir al. Heh, şunu bir yanına çekelim. Şimdi bakın. Uzun bir otur. Şimdi bu köpekte herkesi Hasta edecek bir köpek. kendine hayran bırakacak bir şey var. Sima. Kafa siması var. Hı hı. İşte antika vesaire ne kadar Tarihi varsa eser. hepsinin Aynen kullandığı tip. Benim mesela bu anlamda katıldığım da bir görüş var, katılmadığım da bir görüş var. Evet. Ben şunu fark ettim. Ben kangal köpeği konusunda ukalalık yapmayı sevmiyorum. Estağfurullah. İri köpekleri, büyük köpekleri, diğer köpekleri tanıyorum. Ama kangal köpeklerinde yeni bilgi ediniyorum. Fark ettiğim şey şu. Kangal köpeği yaşını aldıkça Heh. güzelleşen bir siması var. Aynen öyle abi. Daha doğrusu daha böyle safkan tabirini de hani ben çok doğru bulmuyorum ama kangal gibi görünme Heh. yaşlandıkça artıyor köpekte. Aynen öyle. Yaşlandıkça tarihi eser oluyor. Şimdi atıyorum bundan yavru al mesela. Gel abi yakından gel Barış abi anlatırken bir görsünler. Bundan yavru al bir ol. Hı hı. Ondan sonra belki de milletin kangal değil diyebileceği bile yavru çıkabilir. Değil mi? Aynen öyle. Yani o yavru genç olacağı için devamlı köpek şekil değiştiriyor abi. Şimdi evet üretim bakın bu konunun içerisinde birkaç tane konu işlenebilir. Köpek doğru bir görünüşte olabilir. Yavruları doğru çıkmayabilir. Heh. Köpek doğru görünüştedir. Yavruları doğru tipte çıkıyordur. Karakter istediğiniz gibi çıkmayabilir. Çıkmayabilir. Köpekte hem görüntü hem karakter ikisini bir arada yakalamak ve bu oranı yüksek tutmak gerçekten ciddi bir üretim deneyimi, ciddi bir zaman, Çok zaman abi. ciddi bir çok özveri zaman istiyor. ya. Belki biz köpekler hakkında bilgi verebiliriz. Türkiye'de bizim gibi birçok kişi de bilgi verebilir. Üretime saygı duyulması gerekiyor dediğim konu aslında benim bu. Üretip bunu arazi şartlarında yaşayan karakter anlamında analizini yapabilir. Tip anlamında da analizini yapmak için üretmen gerekiyor. Üretmeden nasıl Üretmeden öyle bir bilemezsin şansın ki, yok bilemezsin. yani. Ya Biz ben sadece konuşuyoruz. Gördüğümüz köpeğin üzerinden konuşuyoruz. Abi, Kendi adıma söylüyorum yani. diyorum ya şimdi mesela şeyi yapıyorum bir ol. Nasıl diyeyim ben işte yaklaşık herhalde bir 30 senedir uğraşıyorum. Hadi bundan bu çıkar, bundan bu çıkar diye. Her attığın taşta yerini bulmuyor yani. Hata yaptığında 4-5 sene kaybediyorsun. Hata yapınca 4-5 sene kaybediyorsun. Şimdi örnek vereyim, sen şimdi bundan yavru aldın. Yavrusu da güzel çıktı. Bunun karakterini deneyene kadar 2 sene geçecek mesela en basit. Ondan geri yavru aldın, bozuk çıktı. Gitti 5 sene. Aynen öyle. Bir de şu da var. Bir batım iyi yavru verip bir batım kötü yavru da veriyor bile köpek. Aynı steriliği aynen de öyle. göstermeyebiliyor. Yani göstermeyebiliyor abi. Çok Yani ilk batımda seni heyecanlandırıp ikinci batımda fiyasko da yapabilir. fiyasko da yapabilir. Üretim işi hakikaten çok farklı bir Çok iş. farklı bir şey ya. Şimdi mesela bu köpeğin soyundan sopundan ilgili hiçbir bilgin var mı? Abi hiçbir bilgim yok. Hiçbir bilgin yok. Ama Sadece görsel yani olarak şöyle baktığımız bir zaman resim çekilsem, şöyle bir selfie yapsam ondan. Safkan, kangal, işte kurtçul, kangal vesaire ne kadar sayfa varsa hepsi bu resmi aynen öyle. paylaşmak Hepsi ister. paylaşmak ister. Ama bu köpeğin hani Arazide ne yapacak? Kurda Şimdi gider mi abi bak gitmez mi şöyle bir şey var. bilmiyoruz. şimdi biz kurtçu diye bir şey çıktı ya. Aha. Şimdi kurtçu önceden de vardı da millet bilmiyordu. Sonradan millet bilmeye başladı. Ama bu köpeğin tipiyle kurtçu olmuyor abi. Bak bu çok yanlış bir algı yani. Tamam bu köpek kurtçudur diyemezsin mesela. Şunu da ilave etmek lazım. Yak teriyerde kurda gidiyor. Karakter de kangal demek değil. Tip de kangal demek değil. İkisini bir arada yakalamaya çalışmak lazım. İkisini bir arada yakalamaya çalışmak lazım mesela. Nasıl Ama diyeyim? sırf tipe gidersen karakteri de bozabilirsin. Tipten mesela bakıyor adam, tamam diyor bu köpek kurtçu. Ya da bize soruyorlar ya, biliyorsun sana da çok geliyordur.
Abi bu köpek kurtçu mu? Abi ben ne bileyim, ben burada kendi köpeğimi deneye 3 senede zorla öğreniyorum yani. Aynen. Onu bilme şansın yok ki, kimse bilemez onu. Kesinlikle. Yani arkadaşlar sohbetin özü şu. Köpeği üretim deneyiminde hem karakter hem de genel çizgilerinden bir tipte belirlemek lazım. Tipte çok gevşek de davranmamak lazım. Yani kurtçul özelliği var diye her köpeğe de sokmamak lazım. Tabii canım. Ama sadece tipenin odağında da gitmemek lazım. O Abi dengeyi şimdi doğru yakalamak köpek- gerekiyor. Bu ince bir nüans aslında. Şimdi kurtçuda da şu var bir o. Şimdi çoğu köpek kurda çökebilir, bak çökmez demiyorum. Melez köpek de çökebilir. Evet. Hani kurt önüne düşer çöker. Ya bizim kurtçu dediğimiz farklı bir olay. Nasıl diyeyim ki? Bu kurtçu dediğin hayvan böyle kendi hissediyor, gidiyor, buluyor, geziyor, bölgesine sokmuyor. Yani çok değişik bir olay o. Birazdan sonra Yani kangalın kurtçusu farklı. birazdan göstereceğiz. İşte Mira ne yapacak? Saldığımızda bir dolaşayım, bir gezeyim, serbest kaldım, zincirden boşaldım, bir çişim yapayım, öyle bir turlayayım mı diyecek. Yoksa Yani köpeklerin boyutuna da gelince şimdi mesela nasıl diyeyim? Hani tamam bu köpek çok güzel mesela, safkan bir köpek baktığımız zaman. evet, Tip olarak değil mi? Mesela kafa tipine yapısı göre falan. konuşursak evet. Ondan sonra şimdi bu köpek mesela küçük. Diğer köpek büyük. Evet. Mesela keşke bu da biraz büyük olsa diyorsun bu sefer. Evet. Yani büyük demek de kangal değil demek değil, küçük demek de değil. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Yine'nin dişlerine de bakalım mı? Yine de diş de kalmamış. Bu tarafı Dişi çevirsene. kırılmış. Evet. Ama yine Bunun da yapı ucu olarak kırılmış. Evet. Evet. Yani zaten kangal köpeği aslında dişlerden de çok bariz bir şekilde kendini söylüyor. Şey yapıyor. Ya gittik Senin çok mesela işte. bu köpekte şu sima da var. Eski panteri bilenler onun böyle dişi simasını da görecekler. Ta en eski panter var ya, ben bu köpekte Evet. onun simasını gördüm mesela. Abi köpeğin Bir mesela bu simasını köpeğin gör. sima çok güzel. Sima muhteşem. Evet. Ama karakterinden ilgili bir Ama analiz yapamıyorsun karakterle şimdi. ilgili bir Yaşlı analiz ya. yapamıyorum. Ama yine tahmin yürütüyordur değil mi? Yani o beklediğin köpek karakter biraz yok daha- değil mi? Ya o beklediğim karakterde bir köpek değil. Yani biraz daha böyle sakin bir köpek. Yani haşere bir köpek değil mesela. Bazen görüyorsun abi, çok ihtiyar köpek oluyor. Ama kaybetmiyor. Örnek Kaybetmiyor. veriyorum işte Venüs. Gerçi o birazcık da genetik olarak böyle ihtiyarlasa da hala gençliğini koruyabilen bir köpek. Reis, bence izleyenler burada ne anlatmak istediğimizi algılıyorlar. Algılıyorlar aynen. Kapanışı da şöyle yapalım. Venüs dün akşam ciddi anlamda yorgun Bak olmasına mesela bu rağmen... köpeği bırakayım abi ben şimdi. Tamam, Bak. bir sal bakalım abi. Gel bak. Gel. Hadi kızım. sakin bir köpek ya. Hem yaşından hem karakterinden, ikisinden de alakalı. Hı. Sakinlik. Ama sen şunu söylüyorsun, yani burada büyümemiş olsa bile Hı. yani sonuçta yapı Tamam, itibariyle öyle. bir şey olması lazım. Hani bir yırtıklığı olması lazım değil mi? Onu Abi, yapmıyor. Burada büyümekle alakası yok. Bak ben mesela bunu çok yaşıyorum. Şunu bağlayalım. Çoğu köpeği şurada indiriyorsun Emrah. Tamam. Abi şu köpekleri görünce şey oluyor, nasıl diyeyim? Sedyeyle götürüyorsun oraya, gitmiyor mesela. Gitmiyor. Korkuyor. Abi bazı da köpek var, yani illa benim köpekle alakası yok bunun. Evet. Yani bir sürü köpek getiren oluyor. Ne bileyim, bir sürü köpek görüyoruz. Araya bir reklam Adam- sokabilir miyim? He? Benim Tabii. dişim buraya geldiğinde nasıl gitti? Onun bir reklamını yapalım. Abi o dümdüz gitti. Onda bir sıkıntı Çok yok. teşekkür ediyorum. Gerçekler değil mi? Sonra Gerçekler. gerçek. Bak şimdi diyorum ya, gitmeyene de gitmedi diyorsun, gidene de gitti diyorsun abi. Bizde öyle bir sıkıntı yok. Anladım Sen- abi. Ne demek istediğini anladım. Abi köpek geliyor bazısı da. La abi yaşlı da olsa, şey de olsa, nasıl diyeyim sana, dayak da yemiş olsa abi basıp gidiyor ya. Abi örneğin Görüyorsun de ya. bakalım basacak mı basmayacak mı göreceğiz. Her yanı ağrı içinde arkadaşlar. He? Şöyle Bak, göstereyim. zor hatta yürüyor yürürken abi. Zor yürüyor. Al bakalım sen de Mira'yı eline abi. Onu da al, bir ses ver bakalım bunlara ne yapacaklar. Evet arkadaşlar, orada tepe olduğu için çok fazla çekemeyeceğimizden dolayı aşağıya, tarlaya doğru indirdim köpekleri. Hadi.
Yemin ediyorum sana şey gibi yani bu Kolombiyalı çeteler var ya. Abi bak nereye gittiler. Görebiliyor musun abi şu an? Miray'a bak Görebiliyor ki musun? gece sabaha kadar koşan ihtiyar hala koşmaya devam ediyor. Geri zekalı burada. Zoom yetiyor mu Emre abi? Eh. Yetmiyor değil mi? Arkadaşlar umarım videodan keyif almışsınızdır. Barış abiyle bence keyifli bir söyleşi oldu. Bence çok güzel oldu. Özellikle de tarlada çekelim istedim çünkü orada tepe salacağız. Anında aşıyor. 20-30 metre sonra göremeyeceğiz, edemeyeceğiz. Venüs ve Mira dün akşam salıklardı sabaha kadar. Yavuz bağlıydı. 3 gün önce kurtlardan bir darbe aldığı için. Bir de bunlar bir de- darbe alan köpekler ya. Yavuz 3 gün önce kurttan darbe alan köpek. Ötekiler de sabaha kadar 10 koşan yaşın köpek. üzerinde sabaha kadar koşan köpek, öbürü 5 yaşın üzerinde. Şimdi Allah nasip ederse çekim ekipmanlarını genişletebilirsek alt İnşallah. jenerasyonda neler yaptığını göstereceğiz. İnşallah kardeşim. Videoyu beğendiysek ne yapıyorduk? Like mi atıyorduk? Evet, atıyorduk. like Tamam. atıyorduk ve kanala Abone abone olmayı olmayı da da unutmayın. unutmuyorduk. Ezgi'nin videoları yakında kanalda olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere. Emre abi çekimler için teşekkürler. Ne demek, ne demek.